Evet, yenilen pehlivan güreşe doymazmış misali yine neredeyiz? Frostpark'tayız. Bu sefer farklı bir senaryo deneyeceğim ve sizi o kıştan kurtaracağım. O kışı atlatacağız. Bu kırt mı? Kurt. Söyleyemiyorum bile. Bu kurt kışı atlatacak inşallah. Evet, hemen senaryomuzu seçelim. Daha öncesinde ana hikayeyi oynamıştık ve maalesef İnsanları kıştan kurtaramadım. Merkezler var. Oxford ve Cambridge'in en parlak zihinleri olarak paha biçilmez tohumları ve bitki numunelerini sonsuz kıştan korumak için görevlendirdik. Fidecilik merkezlerini güvende tutmak için gereken niteliğe sahip misin? Jeneratörün sağladığı güvenlik sadece zenginlere özeldi. Biz ise insanların eşit olduğu bir şehir kurmak için onu ele geçirdik. Ancak sığınmak için gelen herkesi kabul edebilir miyiz? O kış yuvasının çöküşü. Gitmiştik ve burası şeydi. İnsanlar ölmüştü. Uzun kış atmak için büyük bir şehir kurduk. Şimdi onu ve hayatımıza yaklaşan sonumuzdan korumak için zamanla yaşayacağız. Sonbahar, imparatorluk iklim felaketi altına çöküyor ama bunu kimse açıkça itiraf etmeye hazır değil. Jeneratörleri kurmak için gizli bir proje başlatıldı. Bu jeneratörlerin kurulduğu dönemi anlatıyor. Büyük fırtına Ordu Ardiyesini ortaya çıkardıktan sonra Yeni Londra'dan oraya karakol kurmak için gönderildik. Devir değişiyor. Bir sonraki olayda bizim rolümüz ne olacak diyor. Aslında jeneratörlerin hikayesini ya da kış yuvasını, çünkü daha öncesinde kış yuvasının çöktüğünü biliyoruz. Oraya bakabiliriz. Bakalım bir jeneratörlerin kuruluşuna bakalım. Aslında ilk buradan da başlayabilirmişim. Güzel bir hikaye başlangıcı olurdu. Yani jeneratörler nasıl kuruldu, bu işler nasıl başladı, bunları görmek daha güzel olurdu. İmparatorluk Kaşiflik şirketinin asistan mühendisi olan bilmem kişi kişisel günlüğüymüş. Tanıdık duvarlarımızda bırakılı 5 hafta oldu. Haftalar süren belirsizlik, haftalar süren mücadele, haftalar süren umut. Ve nihayet kıyılara ulaştık. Şimdiye dek 3 kişi öldü. Şirket ilerleme için ufak bir bedel dedi. Umarım onların kaderini ben de tatmam. Korkulacak bir şey olmadığını iddia ettiler. Bütün bu yolculuğumuzun sadece önlem amaçlı olduğunu. Ama şimdi hava değişiyormuş gibi geliyor. Winter is coming. Sonbahar, 113. bölgeye ulaşmak için zorlu kuzey denizlerini açtık. Oraya teknolojinin son ürününü inşa edeceğiz. Jeneratör. İstikrarlı bir iş bekleme sıraları ve ekmek kuyruklarını arkada bırakma hayaliyle gelen işçiler bölgeyi saran hiçlik etrafında biraz ikilemde kalmış gibi duruyorlar. Onlara detay sormamaları söylenmişti. Artık geri dönüş de yok. Bu sözleşmenin niye bu kadar yüksek önceliği olduğuna dair bir fikir yok. Özellikle imparatorluktaki kötüye gitmekte olan durumları göze alınca. Ama üstlerin gayet netti. Bu hayatın en önemli işi. Kraliçemiz ve ülkemiz için. Henüz daha sert kış başlamadı. Jeneratörler tabii ki de yapılmadı. Temel tesisler jeneratörü inşa etmeye başlamadan önce temel tedarik altyapısı kurmalısın. Bu da limanlar inşa etmek ve kaynakları yığarak toplamak anlamına geliyor. Ayrıca çiğ yiyecek kaynağı ihtiyacın var. Donmuş topraklarda yiyecek kaynağına yakın bir yerde balıkçı limanı ya da avcı kampı kurmamız lazımmış. 60 kişi şu anda evsiz. Rıhtımları araştır ve kur. Rıhtımlardaki toplanan kaynakları toplamaya başla. Balıkçı limanını kur ve aktif et ya da bir avcı kampı kur diyor şu anda. Budun yığınlarında ufak ufak başlayın. Çelik yığını, buhar çekirdeği. Bu neymiş? Yine çelik yığını. Ufaktan sizleri çalıştırmaya başlayayım. Bu arada insancıklarımıza tabii ki de
Evet, jeneratöre yakın olduğu için buraları kuramıyoruz. Hmm, şuraya ufak ufak şeyleri bağlayalım. Çadırlarımızı yapmaya başlayalım. Sonrasında bir sokağa bağlamamız gerekecek. Ama şey yok. Yeterince elimizde malzeme yok. Aha, bir şey oldu hemen. İlk adımlar efendim, işverenimiz Kraliyet Kaşiflik Şirketi bizim için sahayı hazırlamış. Jeneratörün yeraltı partisi için devasa şaftı kazmanın yanında işe başlamamız için bir miktar inşaat malzemesi de bırakmışlar. Kamp kurmalı ve şaftın etrafındaki bölgeyi temizleyerek inşaat tesisleri için boşluklar yaratmalıyız. Buralara güzelce halledeceğiz. Şimdi buraları hemen, sokakları inşa edelim. Daha çadır yapmalıyız, büyük ihtimal yetmeyecek. Sonrasında rıhtımı araştırmam lazım. Rıhtım için de tabii ki de atölyeyi kurmam lazım. Mesela şu ağaçları falan da benim büyük ihtimal toplamam gerekecek. ...80 kişi evsizlikten kurtuluyor. 70'e indi. 50'ye indi. İnsanlar için çadır yapmaya devam etmem lazım. Sonrasında tabii ki de atölye. Atölyemizde buraları bir yerlere kuralım. Şöyle kurayım. Çalışma zamanı yakında bitecek ama. Evet, bir şey oldu şimdi. Boş eller ilk iş günü sona ererken insanlar küçük grup halinde bir olup konuşuyor ya da kart oynuyorlar. Birkaç işçi devasa merkezde şafta taş fırlatıyor. Ne kadar değil, derin değil mi? Biz bir de orada çalışıyoruz düşününce. Sıkıntıdan ya da korkularını unutturmak için daha fazla işçi katılıyor. Biraz sonra deliğe taş yağmaya başlıyor. Bu tehlikeli olabilir ama kampın da pek başka eğlencesi olamaz. Kendi hallerine bırakalım şimdi. Sonradan bir eğlence şeyi düzenlememiz lazım. Öncesi gibi bir dövüş arenası olur. Efendime söyleyeyim. Hemen avcı odaları, rıhtımlar, bıçkı evi, donuk ağaçları kullanıyor ve terle dönüşü sıradan bir günde odun üretebilir diyor. Rıhtımı ilk önce araştırmamız lazımdı. 7 saat. 7 saat. İlk önce bunu mu başlatsam ki? Hadi bunu başlatalım. Bir an önce şu ağaçları da. Kömür yağını. Ama şu an kömürlük bir şeyimiz yok. Artı 10 derece. Bak, buna bakmamıştık. Şu anda havamız artı 10 derece. Yine bir şey oldu. İnsanları üşütmüş efendim. Birkaç insanımız yerde yatmaktan üşütmüş. Onlara bir tür konaklama sağlayacağız. Her ne kadar uzun vadede verimimiz azaltacak olsa da biraz daha barınak sağlayacağız. Yetmiyor çünkü diyorum. Ağaçları mümkün olduğunca engellemek istemiyorum. Ama belli ki barınak yapacağız. Şöyle yapalım. Yani yapacak bir şey yok. Şuralara hemen bir sokak bağlayalım. Tamamdır. 90 kişimiz varmış bu arada. Açık evimiz araştırıldı. Hemen rıhtımı araştıralım. Orada açık evimizi de kuralım. Bakın, buraya kurduğumuz an etrafındaki ağaçları toplamaya başlayacak.
Bu arada sığınak sözünü yerine getirdim. Motivasyon yükseldi. Çok güzel. Herkesin başını koyacak. Kötü de olsa bir çatıya ihtiyacı var. Halkın hak ettikleri dinlenme imkanı için merakla bekliyor. Bu arada kanunlar kitabında hemen hamam yapabilirmişiz. Hamam güzel olur aslında. Hamama yakın yerde yaşayan insanların hasta olma ihtimali de azalıyormuş. Çok güzel, mesela bu tarz bir şey yapabilirim. Bar, şapel. Bence ilk önce hamam iyidir insancıklar için. Şu an ama öyle bir imkanımız yok. Hemen mutlu oldular. Şuraya insancık verelim. Hem sağlıkları da bozulmaz. İyi olur. Yağmur yağıyor. Ne oldu? Tam koyu yağmur bulutları altında uyurken ruh hali kasvete bürünüyor. Kimse bize dağın başına gönderileceğimizi söylemedi diye yakınıyorlar. Burada çalışmak dışında yapılabilecek hiçbir şey yok. Bu soğuk sapa acınası bir yerde bir süre kalacaklar. Onların motivasyonlarını yüksek tutmalıyız, yoksa verimleri düşer. Ne yapabiliriz bir bakalım. Şu anda bir şey imzalayabiliyor muyuz? 5 saat sonra bir bar yasası imzalarım size. Hemen daha odun olmadığı için elimizde. Hemen hamamımızı inşa edelim. Şöyle seni hemen sokağa bağlayayım. Hemen bar inşa edelim size. Motivasyon yükseldi. Yükselir tabii. Rıhtımımızı araştırdık. Hemen rıhtımdan sonra yeni bir şeyler araştıralım ki. Mesela avcı odaları gibi. Rıhtımı 1, 2, 3 tane yere kurabiliyormuşuz. Ben şuraya bir yere kursam güzel olur gibime gidiyor. Çok da şeye yapmayalım mı acaba? Yakınları. Hadi buraya kurayım. Hamamlar aktifken daha düşük bir ihtimal var hastalıklarda. Burada da ağaç çıkarılıyor, sıkıntı yok. Burada güzel ilerleyebiliriz gibime geliyor. Şimdi kömür çıkartabiliriz, odun çıkartabiliriz, çelik çıkartabiliriz. Bence çelikten başlayalım çünkü şu an çelik toplayabileceğimiz bir yer yok. Kömür az buçuk var ama çeliğimiz yok. O yüzden çelikten başlatacağım. Motivasyon niye azaldı? Barı açmayı unuttum. Barı açmayı unuttum. Hemen barı açalım. Bir dakika. Bir şey oldu. Telgraf istasyonu. Şimdi temel kaynak altyapısı kurmamızla beraber İngiltere'den daha fazla insan ve buhar çekirdeği getirtebiliriz. Bunu yapmak için telgraf istasyonu kurmak zorundayız. Teknoloji telgraf istasyonu. Telgraf istasyonu da bu şekilde bir yere kuralım. Gemi geldi bakın. Kuşlar niye durdu? Çünkü durdurdum. Bir anda kuşlar dedim, niye durdu? Avcı odaları araştırıldı. Bir dakika. Hemen. Profil fabrikası. Evrensel yapısal profillerin üretileceği bir tesis. İlk önce daha hızlı toplamaya basayım. Sonra da profil fabrikasına başlayalım. Bu arada çekirdek de araştırıyorlardı diye, topluyorlardı diye biliyorum. 3 tane çekirdek var, evet. Kuş gücü yaklaşım. Küresel soğumanın gerçekliği üzerine tartışan
iki işçi kulağına takılıyor. Dünyanın sonu gelecek saçmalıklarına inanıyor musun cidden? Ben para için buradayım. Açıkçası bu çılgınlıkla işimiz bittiğinde Sen Gils'teki aileme taşınacağım. Böyle diyorsun aptalsındır çünkü soğuk geldiğinde hepiniz öleceksiniz. Sana dönerek öyle değil mi efendim? Motivasyonum biraz artacak. Huzursuzluk bir miktar azalacak. Motivasyonumu arttırsam ki. Bilim öyle diyor diyelim. Barda mühendisleri mi taşıttıracağız? Ne alaka kız? Ben barajdaydım. Niye öyle bir şey oldu? Çelik yığın tükendi. Bak iyi ki çelik istemişim. Burada daha şeyler devam ediyor. Bu arada avcı şeyi kuralım. Avcı kulübesi kuralım. Bir de yemekhane kuralım. Hemen buradan. Bunu da halledelim. Evet. Odun yığını tükendi diyor. Buradakiler devam. Şu etraftakiler büyük ihtimal gitti. Oo, aç. Millet aç. Yemekhane yok normal. Hat açık. Londra'dan haber var. İnşaat kampını ayarlama konusunda iyi iş çıkardın. Şimdi bir iletişim hattımız olduğuna göre bunu kaynak istemek için kullan. Elimizden geleni sağlayacağız. Fakat tedarik sağladığımız tek projenin sizin kampınız olmadığını unutma. Bölgenizde 2 başka inşaat sahası var. En kötü ihtimal gerçekleşirse birlikte bu 3 jeneratör Liverpool'un birçok sakinine sığınak sağlayacak. Onların kaderi senin ellerinde. Onları yüzüstü bırakma. Evet, araştırmalara da devam edelim. Burada bitti. Bunu da araştırayım. Şimdi insan söylemek ister miyim? İşçi şu an lazım mı? Değil gibi. Bu arada kanun kitabından yeni bir şeyler yapabilirmişim. Bazı yürüyüşçüler yaralanacak. Huzursuzluk azalabilir. Yakınlarda yaşayan halk dua için bir araya gelecek. Bu da onların umudunu arttıracak. Daha bu tarz bir şeylere ihtiyacım yok. Motivasyonum bir miktar azalacak. Kalabalık yaşam alanı yok canım, bunları aşağı yapmayayım. Yaşam konutları yalnızca 8 insana huzursuzluk kalıcı olarak azalacak. Motivasyon bir miktar artacak. Konforlu yaşam alanları. Olabilir aslında. Şu an yapabiliriz gibi. Hadi bunu imzalayayım. Yine konutlar yapmam lazım tabii insanlar için. Uygunsuz yerleştirme. Niye? Çünkü çadırın üstünde çadır mı olur desene. Şöyle mümkün olduğunca yakınlara yapayım ki bu hizmetlerden de yararlansınlar. Huzursuzluk, sıkıntı. Avcı kulübesi, yemekhane, avcılar, geyik izleri. Bir sürü geyik izi ufuktaki karanlık bir noktaya doğru gidiyor. Geyik avlamamız lazım. Başka öyle açabileceğimiz sağlık merkezi açabilirmişiz. Sağlık merkezi de açalım. Bunlar başlar çünkü yakında demeye. Buraya bağlıyorum sağlık merkezinde. Çünkü 2 tane ağır hastamız varmış. Yiyecekte sıkıntı. Rıhtımlarda birikme efendim, kaynaklar rıhtımlarda birikiyor. Onları toplamaya başlayalım. Yoksa kısa süre içinde gemileri boşaltamayacağız. Onları toplaması için derhal insanları görevlendirebilirsin veya daha etkili olması için birkaç toplama noktası kurabilirsin ve en iyi çözüm olan yeniden doldurma istasyonunu seçebilirsin. Şu an yeniden doldurma istasyonu diye bir istasyonumuz
Yok diyebiliyorum. İlk ölüm insanlarımızdan biri öldü. Hastalık, kazalar ve ölümcül soğuk bu dünyada dünyada can almaya devam edecek. Cesedi yok etmek için bir şey yap. Cesetleri iade edebiliriz. Ya da sağ içi gömüler yapabiliriz. Bu da insanların motivasyonunu azaltacak. Morg kuracağız o zaman mecburen. Bu neymiş? Sağlık merkezi. Ama sağlık merkezi açalım. Yeni bir yemekhanelerden biri burada. Tamam. İade edeceğiz o insancıklarımızı, merak etmeyin. Rıhtımda çalışıyordun herhalde. Burada olmadığına göre. Buraya da hemen bir yemekhane yapalım. Buradakiler bunu sağlıyor. Bir de buraya ayarlayalım. Siz bir durun. Buradan haber gelecek şimdi. Gücenmiş mühendis. Bir mühendis sana yakınıyor. Efendim, görünüşe göre yanlışlıkla işçi dolu bir tente bana tekstil edildi. Bakın, işçilerle bir derdim yok ama çok gürültüler ve de kokuyorlar. Mühendisler tentesine alımımı sağlayabilir misin? Motivasyon düşecek, huzursuzluk artacak. İkisi de İkisi de kötü yani. Huzursuzluğu idare et. Bir miktar düşsün, motivasyonu idare et. Yarısı yenmiş geyik cesetleri, ezilmiş, kanla kaplanmış bir toprak üstünde yatıyor. İzler daha ileri gidiyor. Bu tarafa doğru gidin. Şimdi. Huzursuzluk azalıyor. Çünkü evet, geçenlerde yaptığımız yanlışın ne olduğunu bir kez daha anladık. Burada bir yemekhane var. Bu bölgedekileri doyuruyor. Buradaki yemekhane de büyük ihtimal bu taraftakileri doyuracak. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Profil fabrikası da araştırıldı. Şimdi ikinci araştırma şeyini açalım. Burada hemen yemekhanemizi kuralım. Çiğ gıda içinde elimizden geleni yapacağız, merak etmeyin. Kanunlar kitabı. Evet. Burada cesetlerin iadesini yapabiliriz. Nakliye hazırlamak oduna mal olur. Bir morg inşa etmek zorunda kalacaksın. Ama büyük ihtimal insanlar daha mutlu olur diye düşünüyorum. Burada gömülmek daha sıkıntılı olur. Motivasyon arttı. Aynen. Hemen bir morg inşa edelim. Morg ne kadar büyükmüş. Morg'u mümkün olduğunca şu tarafa yakın inşa edeyim ki hani rıhtıma yakın. Oradan da göndeririz gibi. Kömür, odun, çelik, çiğ gıdamız yok. Burada hala odun çıkarmaya devam ediyor. O yüzden sıkıntı değil. Ulaşılmaz durumda olan kayaya çeşitli kuşlar yollamış durumda. Etrafındaki zemin balık kalıntılarıyla dolu. Buraya gidelim. Morg inşa edildi. Artık ölülerimizi Londra'ya yollamadan önce muhafaza edeceğiz. Çok güzel, motivasyonumuz hemen arttı. Şu an herhangi bir ölümümüz yok. Umarım olmaz. Bir avcı kampı kur, telgraf istasyonu kur ve daha çok insan ve malzeme talep et. Şu an 88 kişi var. Mümkün olduğunca ne yapmayayım diye uğraşıyorum. Talep etmeyeyim diye uğraşıyorum. Motivasyon düştü. Ne oldu yani? Ne olmuş olabilir ki o arada? Ne yaşadınız da motivasyonunuz düştü? Göl, balık, kanyon, bir sürü kuş onları suya dalıp çıkarak avlıyor.
Bu gölde bir sürü balık var. Birkaç gün burada kalıp onları tutabiliriz. İnşaat alanına çiğ gıda sağlamak için buraya kamp kurabiliriz. Anlıyorum. Kamp kuralım. Kamp 8 gün süreliğine çalışarak her bir günde 80 gıda şey yapabilirmiş. Güzel. Buralar için yeni avcılar mı göndermem gerekecek? Galiba bir araştırma yapmam lazım. Böyle bir şeyde. Evet, şimdi daha fazla avcı, evet. Balıkçı limanı yapabiliyormuşuz. 8 saat. Bunu araştıralım. Buralara bir yere liman kurulursa güzel olur. Kanun kitabında hemen bu neymiş? Cesetleri nakliye hazırlamak o dünyanın çöleye mal olur. Cesetleri Londra'ya yollamak motivasyonu daha da yükseltecek. İmparatorluğa hizmet ederken canını verenler en yüksek şerefi hak eder. Bedenleri İngiltere çelik tabutlarla gönderecek ve şirkete gömeceğiz. Şirketçe gömeceğiz. Olabilir aslında. Motivasyonu yükseltir. Güzel olur. Ama bir günde hiçbir şey imzalayamayacağız. Bir gün 2 saat. Şimdi bunu imzalayayım. Ölülerimiz daha ağzını hak etmiyor. Yani elimizden gelen yapıyoruz gençler. Lütfen. 88 hadi. 88 89 90. Bir tane mühendis isteyeyim. Tamamdır. Şimdi temel yapıya, altyapıya sahip olduğuna göre sıra geldi. Jeneratörün inşasına bir profil imalat tanesi inşa et ve ardından 8 adet yapısal profil imal et. Bu sayede şaft yapısını kurabileceksin. Artık ufak ufak burayı kuracağız. Ama ilk önce bir profil yapısı inşa etmemiz lazım. Onun için araştırma yapmamız lazım. Güzel. Tamam. Şimdi İş yeri içerisinde hafif koruyucu yapılar yerleştirmek düşüşler ve gün travma yüzünden yaşanan yaralanma sayısını geçici olarak düşürür. Her kullanım iş yeri güvenliği 24 saatinin altı yapı fabrikasında bir seviye arttırır diyor. Makine fabrikası ve havalandırma tesisi. Bunların hepsine şey yapıp 35 gün içinde tamamlamam gerekecek. Bu arada balıkçı limanı yapayım. Gıdaya ihtiyacımız var diyor. Merak etme, onun için de bir şeyler yaptık şu anda. Profil fabrikasını kur. Profil fabrikası. Buradaymış. Bunu mesela buraya bir yere kuracakmışız. Ne alaka? Nasıl etkiliyor? Şeyini anlayamadım. Üst ısıtma seviyesi 1. Profilden konuşamadım. Üretebileceği bir şey. Anlayamadım ama neyse, şuraya kurayım. Buraya da hemen işçi verelim. Büyük ihtimal işi isteyeceğiz. Sekiz tane yapısal profil oluşturmam lazımmış. İlk önce tabii ki de işçi ihtiyacımız var ve bizim şu an elimizde işçimiz yok. Maalesef. İş isteyeceğiz. İlk kafilemiz bir gelsin bakalım. Nakliye ulaştı. İlk kafileyi hemen kaç tane yapısal? 8 tane. Şu an 2 tane yapabiliyorum.
Hemen 20 tane işçi istiyorduk. 10 tane mühendis, 10 tane işçi gelsin bir gün içinde. Burada çalıştırabileceğim bir insan yok maalesef. Yeni yasa geçirebiliriz. Herhangi bir tedavi şu an gerekmiyor gibi. Sağlıklı yiyecekler diyor. Böylece yemek her gün motivasyonu artırır. Bunu yapmayacağım. Şapel inşa edebiliriz. Ya yaralanmalarını istemiyorum ki ben milletin. Umutları artsın istiyorum yani. Ama şapel yapalım. Dua edin ne diyelim. İnsanlar şapel. Daha şimdi buradan bıçk evlerinden yapayım birkaç tane daha. Çünkü belli ki bize odun yetmeyecek. Buradaki odunları çıkartabildiğimiz kadar çıkartalım. Birçok işe yarayan buhar jeneratörünün ürettiği havalandırma sistemi. Buradan devam edelim. Yeni şaft yapabiliyor muyuz? Yapamıyorum şu anda. Odun yetmiyor galiba. Bir şey oldu. Endişeli baba, efendim, tezahürat gemileri normalde ekip için posta taşır. Güvenlik sebeplerinden dolayı gelen ve giden bütün mektuplar açılıp okunur ve bazen sansür politikamıza ilişkin sizden talimat istememiz gerekiyor. Bu olayda işçilerden birinin karısının yazdığı mektupta karısı kızlarından birinin ölümcül şekilde hasta olduğunu yazmış. Böyle kötü bir haber bütün ekibin moralini kötü etkileyebilir. Hasta kısmını sansürleyelim mi? Sansürlesek sıkıntı, huzursuzluk artıyor. Huzursuzluğu arttıramam. Huzursuzluğu düşürmek çok sıkıntı çünkü ileride. İşi yok ki. Çalıştıralım. Ne diyor? Depo sınırı dolu. Yiyecek şeyimiz de olmuş. Hemen yiyecek için bir kaynak deposu inşa edelim. Hemen yapalım diyeceğim ama odun yok. Yiyecek konusunda sıkıntımız yok gibi. Yiyecek payını stoklayalım. Tesisleri falan yapmam lazım. Araştırmasını yapmam lazım. Odun yok. Evet, motivasyon düştü çünkü yeni insan demek masraf demek. Yapacak bir şey yok. Çadır da yapamıyorum şu an. Burayı sokağa bağlayayım hemen. Buraya da yeni işçi. Müsait çalışan yok diyor. Bütün çalışanları oduna mı verdim? Buradan aslında 5 kişi yeter gibi. Sizi de buraya vereyim.
şeyler oldu yine. Efendim hasta çocuğun babası sizinle konuşmak istiyor. Onu eve göndermeniz için yalvarıyor. Bunun burada bu işten vazgeçmek manasına geldiğini biliyorum ama bir yolunu bulacağım. Ailemin bana ihtiyacı var efendim. Lütfen onlara dönmeme izin verin. Git bakalım, bir tane şeyden bir şey olmaz. Şimdi bu arada yeni çadır yapmam lazım. Bunun yolda niye yapılmıyor ki saatten beri? Çalışacak içi mi kaldı desene. Bunu da araştırdık. Ee, Doldurma istasyonları. Açık evi geliştirmesi yapabilirmişiz. Burayı mı araştırsam ki? Bunları mı araştırayım? Hadi bunları ilk önce araştırayım da. Tamam. İnsanların şeyi ayarlandı. Yiyecek olayını da çözdüm gibi. Kömür şu anda ihtiyaç yok. Çelik çıkarıyorlar. Çelik de burada. Aa, 2 tane insan gidecekmiş. Onları hemen hazırlayalım. Ne oldu arkadaş ya? Neden bir anda motivasyon gitti? Güvenlik endişeleri. Efendim şaftan gelen tuhaf dumanları soluyan birkaç insanımız hastalandı. Daha kötüsü de olabilirdi. Bir tanesi bayıldı ve iskeleden düştü. Bu sağlık tehlikelerini daha fazla görmezden gelemeyiz. Bundan böyle bir iş yerinin güvenlik seviyesi görüntülenecek. Eğer düşükse orada çalışan insanlar hastalanacak. Eğer çok düşükse yaralanabilecek, ölebilecek diyor. Güvenliği geliştireceğiz. Merak etmeyin. Güvenlik prosedürleri kullanmak verimi %25 artırır. Hatta yavaş ama da güvenli çalışacak. Güvenlik prosedürleri kullanmak iş yeri güvenliğini artırır diyor. Vardiyayı tabii ki de şey yapmayalım. Savardiya. Motivasyon biraz düşecek. Savardiya kullanmak için. Güvenlik prosedürlerini imzalayalım. Aa, şapel kuracaktık. Onu unutmuşuz. Her şeyi hallettik. Şapelimiz kaldıydı. Çok uzakta kalıyor bu da ya. Şöyle bir yere kursam. Bayağı da odun gidiyor ya. Bunu buraya kurmak istemiyorum. Şimdi teknolojiler, kaynaklar, sağlık, insanlar, makine fabrikası, havalandırma tesisi yapabilirmişim şu anda. Hemen bir tesis kuralım. Kaç tane yapmışız? 3 3 4 5 8 tamamlanacak gibi. Hapşuracağım. Mikrofon açık unutmayalım da.
doldurma istasyonu. Şu an zaten araştıramıyorum galiba. 10 tane çele ihtiyacım var çünkü. Çeliğim bir de olsun. Şey mi oldu? Kapım çıktı. Bu niye şu an kapatılmış ha? Lojistik diyemedim. Lojistik sınırına ulaşıldı. Efendim, firmanın bize ayarladığı lojistik imkanların üstüne ulaşmış durumdayız. Bunu kullanmalı ve telgraf istasyonundan bir sipariş vermeliyiz. Sipariş verelim. Ne isteyeceğiz ki? Buhar çekirdeği. 5 tane mühendise gerek yok ya. İşi isteyelim. İşçi de çok sıkıntı gerçi. Nakliye emret dedim. Şapele istiyorlar. Ama şu an çeliğim yok. Motivasyon sıkıntı. Tesis niye kapalı? Ha, kömür gerekiyormuş çünkü. Kötü alamet bu sabah. Kamp tuhaf şekilde sessiz, insanlar kötü haberi birbirine fısıldayarak veriyor. İskelenin oraya bir baykuş görünüyor. Hem de gündüz vakti olmasına rağmen iyi dönemlerde bile insanlar batıl inançlara düşkünken bu dağ başındaki zorlu yerde bunu en barbet emare olarak görüyorlar. Bir kara kedi sürüsünden bile daha kötü. İşler bırak kovmayı, kahrolucu kuşa bakmayı bile reddediyorlar. Biz bu şapeli kuracağız mecburen. Hadi bakalım. Başlayın duaya. Ne diyeyim? Efendim, işçilerden biri Hindistan'daki akrabalarına bir mektup almış. Aniden bastıran donun bitkileri yok ettiğini ve İngiltere'ye döneceklerini, çünkü kaosun artmaya başladığını ve halkın Britanya hükümetine karşı ayaklandığını yazmışlar. Elbette ki böyle bir mektup insanların moralini etkilesine izin vermemeliyiz. Sansürleyeceğiz mecbur. Şimdi hamam kapatılmış. Niye? Kömür lazım çünkü. Ve işçi lazım bunun içinde. Şimdi buradan 5 kişi alıp hemen kömür çıkartmaya başlayalım ki sağlık geliştirmesi, kaynak deposu geliştirmesi, daha hızlı doldurma. Zaten onları da araştıramıyorum ki. Çelik lazım. Motivasyonunuz birazcık olsun yükseldi. İhtiyacımız olan kömür yok mu hala? Bu arada avcılarımız yine avcılar getirmemiz lazım. Aha. Tamam, çalışıyor artık. Bir kişi niye hastalandı? Tedavi ediliyor.
Şöpelin yolu yok mu? Bak. Hadi yeni insancıklar da gelsin. Ufak ufak şuruplar. Good morning. Good morning. Sokağa bağlarız. Sıkıntı değil de kaynaklar sıkıntıya girecek. Mecbur size şimdi burada işçilerimiz çalışıyor. Burada da çalışanlarımız var. Yine araştırmalar eklememiz lazım. Bakalım yapabileceğiz mi? Yok. Buradan şey yapabilir miyim? Toplama noktası. Yapalım bakalım. Küçük evini geliştirelim. Hele şükür. Sınıra ulaştık diyor. Yeni işçiler isteyebiliriz. Çünkü burada bir işçi krizimiz var. Mühendisten yana sıkıntımız yok ama çok sıkıntı ya. Yine bir şeyler oluyor. Tüm iş yerlerindeki verim %30 azalmış, motivasyon düşmüş. Efendim insanların işlerini düzgün yapacak şevki bulamıyorlar. Sonuç olarak tüm iş yerlerindeki verim bundan payını alıyor. Bir şeyler yapmanız lazım. İş ve yönetim. Akşam hizmetini her kullanım motivasyon yükseltir diyor. Bunu açabilirim. Keyfi evi dedikleri şeyi açabilirim. Işığım da gitti. Sıkıntı şurada. Huzursuzluk azaltma şeyi yok. Dua edin. Şimdi de hastalıklarla da uğraşmayalım. Kömür tükendi diyor. Nasıl kömür tükendi? Bir dakika. Kaynak döküsü geliştirmiş. Daha hızlı doldurma. Hadi bunu araştırayım. Aha şey olmuş. Şaft yapısını yapabilirim artık. Şaft yapısı. Burada. Bunu artık yapıyoruz. 50 kişi gerekiyor.
Bir sürü iş isteyeceğiz şimdi. O da moralleri bozacak. Sipariş var. 50 tane işçi. Ha, 1 saat sonra diyor. Onlar ulaştı. Onlarda sıkıntı yok da. Ee, Bizim 50 tane ihtiyacımız var. İşçiye. Kömür yığını. Başka öyle yığınımız falan var mı? Yok gibi. Ee, Burası çalışmıyor artık çünkü odun bitmiş belli ki. Kıyametin habercileri, kamp genelindeki insanlar birçok kızgın kuş çığlığıyla ayaklanıyorlar. Düzinlerce dev kuş inşaat alanı çevresinde daire çiziyor. Baykuşlar geri döndü diye bağırıyor. Korkan işçiler bu bir işaret. Cennet bizi uyarıyor. Burada olmamalıyız, sonumuz olacak. Burası bir süre sonra kuşlar iskelede yok oluyor. Geriye ciddi şekilde sarsılmış insanlar kalıyor. Lanet baykuşlar. Eee... Burada insan tamam. Ayarlayabildim. Bu bıçkı evinde başka bir yere taşıyacağız. Büyük ihtimal yeni bir rıhtım da kurmam gerekecek gibi. Şimdi. Profil fabrikası. Makine fabrikası. 60 çeliğe ihtiyacım varmış. Birçok çember eşanjörlerinin üretileceği özel bir fabrika. Bunu aç. Yapabiliyorsam ben yeni bir rıhtım yapayım. Kömür ve şey isteyeyim birinden de. Bunlar kim? Eskiden buradan günlük tutardık. Bu gölde bir sürü balık var. Birkaç gün burada günlüğü kapat. Yani geyik izleri geniş. Dolmuş bir akıntıya doğru gidiyor. Galiba şey bitmiş. Balık sürüsü bitmiş galiba. Biraz odun, biraz da kömür isteyelim. Yine bir şeyler oldu. Efendim işçilerimizden birinin bir hanım arkadaşından bir mektup gelmiş. Zarfta oldukça açık bir fotoğraf var. Ahlaksızlığa izin verebilecek misin? Bırak Allah aşkına yani işçilerinde. Şimdi rıhtımlardan olan var mı inşaat halinde? Kömür tükendi. Avcı arabaları, sağlık geliştirmesi. Kaynak deposu geliştirmesini araştırayım. Kız bitmedi mi hala bunlar? Motivasyonda sıkıntılar var arkadaşlar. Daha şeyler gelmedi. Yeni işlerimiz gelmedi. Buradaki işçileri de bu arada alayım. Profile gerek kalmadı ki. Buraya ver gitsin. 50 işçimiz geldi. Motivasyon çok fena azaldı. Çeşitli hayvan izleri kıyılara kaplıyor. Bu hızlı akan akıntının kıyıları su içmek için uygun bir şekilde oluşturuyor. Su için gelen hayvanlar almak için burada kamp kurabiliriz. Tamam, kamp kur burada da. Arkadaşlar yiyecek sıkıntınız yok. Neyine şey yapıyorsunuz yani? Balıkçılık limanına daha fazla insan vermeme gerek yok. Bir yerden odun isteyeceğim. Bir yerden de kömür isteyeceğim.
Good morning people. Burayı artık açabiliriz çünkü yeni kömürümüz gelecek. Havamı da açalım. Efendim geçen gün postayla gelen resim yüzünden iki çalışanımız birbirleriyle yumruk yumruğa kavga etmiş. Ciddi bir şey olmamış ama işlerinden birinin bileği burkulmuş. Resmin asıl alıcısı resmi geri almak için feryat ediyor mu? Diğer adam da bu resmi iskambil oyununda kazandığı konusunda ısrarcı. Doğruyu söyleyen kim bilmek zor ama insanlar bu işi çözmenizi bekliyor. Motivasyonunuz alacak. Huzursuzluk artacak. Çok güzel. Motivasyon biraz düşecek. Huzursuzluk. Karışmasam sıkıntı. Karışsam sıkıntı. Ne diyeyim yani. Yine bir şey oldu. Efendim bir sorun var. Tüm iş sahası boyunca tehlikeli oranlar toksik gazları tespit ettik. Bu havayı soluma kalkası eder ama onları çalıştırmaya devam edeceğiz. Başka çaremiz yok. Gazlar kaynağın derinliklerinden geliyor ve toksite seviyeleri sürekli değişiyor. Bunu görüntüleyeceğiz ve 24 saat önceden değişiklikler size haberdar edeceğiz. Şimdi hemen iş yeriyle ilgili vardiyaları bittikten sonra işçiler tesisatları güvenli çalışır vaziyette tutmak için tesisatların bakımını temizleme sistemini ayıracak. Bunu yapacak bir şey yok. Sağlık hizmetlerine bakalım. İnsanlar yersiz yüzsüz kaldı. Şimdi buralardaki imkanları kullanmaları için insanları mümkün olduğunca yakın tutmak istiyorum. Huzursuzluk azalmaya başladı gibi. Bakalım. Dört tane daha şey lazım. Bir de hasta için sıkıntılarımız var. Böyle yapayım. Artık kömür geliyor yani. Onlarda sıkıntımız yok. Hastalık artıyor. Bir sağlık merkezi kurayım. Bu işler beni mahvedecek. Uzatılmış vardı ya revir. Onlarda bir sıkıntımız yok. Sağlıklı yiyecekler kısmını imzalıyorum. Sıcak banyo efendim bir mühendis bazı kişilerin banyo evine hayvanlar yaptıkları ses yüzünden yapmanın imkanı yok. Bu ahlaksıza bir son verebilecek misin?
Mecburen bunu imzalayacağız. Son uyarı. Kilometre taşını kaçırdın. Görevinin zorunluluğundan ötürü otoriteler sana son bir şans vermeyi kabul ettiler. Tüm kilometre taşlarını yerine getirmek zorundasın. İstisnasız en küçük bir gecikme bile kontratı son verilmesiyle sonuçlanır. Bunu tamamlamam lazım. Uğraşıyoruz işte biz de tamamlansın diye. Ne yapabilirim ki? Aha, bu da açmış. Şimdi sıkıntı şurada. Havalandırma tesisini zaten kurdum, yani daha ne yapabilirim ki bununla ilgili? Bu arada kömürleri kim taşıyacak onu merak ettim. Gençler. Sen taşımıyorsun, ben taşımıyorum. Kömürleri kim taşıyacak? İnsancık yok ki. Bir tane yeter insan. Mecbur sabah bekliyorum. Huzursuzluk. Sıkıntı. Şimdi bunu istiyordunuz. Alın size istediğiniz. Ya Allah'ım yarabbim, hiçbir şey memnun edemiyorum ya. Yok böyle bir şey. Bir tek bu kaldı. Onu da yapmam lazım. Yok, bunu yapmam lazım. Yok. Bıçk evi. Şimdi kömür toplayın siz. Ne oldu? İşçiler sıkıştı. Çalışmaya devam. Yapacak bir şey yok. Tövbeler olsun. Huzursuzluk arttı. Oh. Güzel. Şurayı açayım bari. Burası grevdi. Çok güzel. Şimdi pazarlık edelim. İş güvenliği tehlike seviyesini yükseltmen gerekecek. Kısa vardiyaya geçmem gerekecek. Ek pay vermem gerekecek. Kısa vardiyaya geçin, ne diyeyim. Kimden yana olalım? İlk grev sona erdi ve sonuncu olmayacak. Jeneratör zamanında bitirmek istiyorsak iş sorununu çözmeliyiz. İşçiler kendilerine söz hakkı verilmesini ve kararlara dahil edilmelerini istiyor. Mühendisler ise onların uzmanlık alanlarına güvenilirse sonuç vaat ediyor. İşçileri güçlendirip işçi sendikası mı kuracaksın, yoksa mühendisleri güçlendirip fabrika müfettiş kurulu mu kuracaksın? Hadi işçilerden yanılıyorum. İşçi sendikası kuruyoruz arkadaşlar. Huzursuzluk azalsın bir zahmet. İşçi sendikası. Yapacak bir şey yok. Çünkü bunu ilerletmem lazım. Evet, insanlar geldi yine. Hemen onları işlerini görevlendirelim.
Bunun ağaç toplaması lazımdı. Ağaçlar nerede? Biriken ağaçlar nerede yani? Bilemedim. Siz toplayın. Hı, buradaymış. 5 kişi buradan alıp buraya verelim. Yeni hamam falan da kurmalı. Aa, ev. Çadır hemen. Bakalım, inşallah halledeceğiz. Aa, düştü. Gaz düştü. Çok güzel. Şimdi morgda insan yok. Yine bir şeyler oluyor. Şüpheli zihinler, efendim, mühendislerin birinin Berthal adındaki birine neredeyse her gün uzun mektuplar yazdığını fark ettik. Aileye ve dini meselelere olan düşkünlükleri masum görünse de bu halının adını almadığı gibi olması bizi şüphelendirdi. Çeşitli harflerin yerini değiştirerek rotor mili, demir kavrama gibi kelimeler ortaya çıkardık. Ayrıca grip, gergedan ve gırtın nine gibi saçma şeyler de bulduk ama bu bir kod olabilir. Bir mühendis konusunda ne yapalım? Mektuplara el koy, parano koyalım. El koyalım, ne olacak? Bakalım. Aklım çıktı. Dön temelleri inşaat jeneratörünün kocaman gövdesinde siliyor. Temelleri yerleştirmeden önce içleri yeraltı seviyesine gönderip güçlü kule pompaları kurmalısın. Makine fabrikası kuracağız şimdi. Odunumuz yok. Odun. Aynen, odun sıkıntı. Odun toplanması lazım. Terk edelim. Sağ 2 kilometre taşın tamamladığın takvime uymaya çalış. Bu sırada bütçe kesintilerinden ve sağ 107'deki yıkıcı kazadan sonra proje rafa kaldırıldı ve kalan işçilerin tahlilleri planlandı. Eğer ayrılabileceğin adam varsa onları ilişik koordinatlara yolla ve olabildiğince malzemeyi kurtar. Jeneratörlerimiz herkese gitmekten epey uzak olacak. Görevin artık hiç olmadığı kadar önem kazandı. Çabalarımızı 2'ye katlamalıyız. Ağaç lazım. Şimdi makine fabrikasına ihtiyacımız var. Ama henüz kuramıyorum. Yeteri kadar ağacım yok çünkü. Tamam, oldu. Bunlar da bekliyormuş. Belli ki buradaki av şeyde gitmiş. Sürekli akan akıntı ovadaki derin bir dağ geçidi kesiyor. Uzaktan küçük bir şelaleyi görebiliriz. Gidin bakalım. Yiyecek çiğ gıdamız sıkıntıya girmiş yine. Çizim makineleri araştırıldı.
Bunlar neymiş? Yiyecek sağlıkta daha iyi bir ağ diyor. Baharlı bıçak evi. Yükseltilmiş rıhtımlar. Öğretilmiş materyaller. Bunu araştırırsak güzel olur. Şöyle yapayım. Hemen kurduk. Basınç valfleri kur. Basınç valfi. Buhar jeneratörü. Basınç valfi mi? Buhar jeneratörü. Basınç valfi. 10 yapısal profil gerektiriyormuş. Tek adam, tek oy. Efendim işçilerin işçi sendikası temsilcilerine ihtiyaçları var. Yoksa durum anarşiye doğru gidecek. Ama kendi hallerine bırakırsak muhtemelen yıkıcı aktivistler seçecek. Nasıl seçimi onları bırak. Seçimlerde hile yap. Ne olacağını zannediyordunuz ki? Yapısal profil. Odun lazım. Odun çıkaramıyorum. Buradaki odunlar niye toplanmıyor arkadaşlar? Toplama noktası. Buradaki işçileri buraya vereceğim. Buradan da buraya şey getirmem lazım ama odunum yok. İçin yeterli yiyeceği sağlar. Belki yalıtkınlığın daha fazlasını bulabiliriz. Bakın bakalım. Değişik bir olay ya. Yine bir şeyler oldu. Arkadaşlar daha çalışmıyorsunuz. Sıkıntı yok yani. Bakın daha çalışmıyorsunuz. Neyin derdindesiniz? Yüzlerce dev aşırı ağır rayları burada yatıyor. Kısmen doğmuş zeminin altına batmışlar. Bu tarafa doğru gidin. Çok hastaları tedavi et. İnsanlarımızdan biri çok hasta. Radikal tedavi kanunu imzalarsan çok hasta olan insanlar sağlık merkezine tedavi edecek ama sonuç olarak tehlikeli amputasyonlar geçirebilirler. Alternatif olarak bir revir işaretleyelim. Onları hayat kanunu imzala diyor. Hayatını sürdürme. Tedavi edilmiş ama en azından onları hayata tutabiliriz. Radikal tedaviyle tehlikeli uzuv kesim operasyonu riske alınmayacak. Motivasyon tedavi edilmeyecek. Ne alaka? İmzalayalım. Ya yine ortalık karışıyor. Arkadaşlar bir şey istemesiniz mi ya? Gerçekten bir şey istemesiniz mi acaba artık? Buradan
Hemen basınç farkı için 10 tane yapısal profil gerekecek. Güç halkınları birkaç sendika temsilcisi karar verme aşamalarında işlerinde yer alması isteğiyle senin kapını çalıyor. Bize güvenin, işleri daha iyi gitmesini sağlamak için birçok fikrimiz var diyen bir temsilci sırıtıyor. Her zaman daha ucuz olmayabilir. Gerçi bizi dinlemeyi seçtiğinizi gösterirseniz herkes daha çok sıkı çalışacak. İşlerin meclisine geçirmek için 2 gün olacak. Bir cezalandıralım şunları ya. Bitmedi dertleri. Şimdi olmaz. Yiyecek payı. Kaynakları toplayalım. Taverni terk edilmemiş tombul bir adam kasaları ve sandıkları ıslakla indiriyor. Kendileri bu güzel mekanın sahibi olarak tanıtıyor. Fransızlar buradayken her gün müşterilerim vardı. İşçiler içkinin etkisini kahvaltısıyla atıyor. Mühendisler planlarına bakarken akşam boyu bir sürü kahve içiyordu. Hepsi de kahrolası Fransızca sohbet ediyordu. Artık yoklar, neye ihtiyacım varsa al, temelde gidiyorum. Kısa verdi ya, imzalanmadı. Bunu unuttum. Yasayı unuttuk. Yasayı unuttuk. Şimdi yapısal profiller 25 odundan bir odundan yapılacak. Onu yaparım ben de. Bunu açalım. Havalandırma sistemine şu an ihtiyaç yok. Burada bir şey yokmuş. Daha gölüne doğru gidelim. Daha iyi şartlar. İş yeri sonraki güne kapalı olacak. Talepler artabilir. Efendim, hasta çocuğu olan evine gitmesine izin verdiğimiz baba hakkında haberlerimiz var. Bir arkadaşın kızının kurtulamadığını ama son anlarında yanında olup elini tutabildiği için minnettar olduğunu yazmış. İnsanlarımız doğru karar verdiğini düşünüyor ve takdir ediyor. Huzursuzluk azaldı birazcık. Söz verilmiş güvenlik. Efendim, tehlike gidene kadar bu iş yerine alım yapamayacağız. Söz vermiştiniz. Eğer bu sözü bozarsanız burada çalışmaya zorlanan insanlar anında greve gidecektir. Hasbinallah ve limen vekil yani. Karşılıklı pazarlık mevcut olan grevdeki tüm işyerleriyle global pazarlık yer işçi sendikası binası. İşçi konseyi. Bunu imzalayayım. Huzursuzluk biraz azaldı diyor. Buraya da yeni şeyler araştıralım. Şu basınç valfine daha yapamıyorum belli ki. Tepe çok uzun değil ama ovayı geniş şekilde görmeye imkan sağlıyor. Buranın yakınlarında siyah silüetler görebiliyorum. Kayıp kasalar. Buraya doğru gidelim bakalım. Nereye kadar bitirebileceğim burayı çok merak ediyorum.
Nasıl bu kadar artabilir ya? Nasıl bu kadar bu gaz artabilir? Ya git greve git Allah aşkına ya. Çalış da. Of. Al. Yiyecek al. Teklifi reddediyor. Hadi size izin verdim. Yani ne kadar izin? Çelik alaşım buhar jeneratörleri buldular. Al kız al. Dünyanın sonu geliyor. Ne olacağı belli değil. Eve getirin ondan sonra. Şimdi yönetimde de sırf bakım evi yapmayalım diye umut bir miktar artacak. Ölümcül hastalıklar bakım evlerinde tutuyor ve artık sağlık merkezine yük olmayacaklar. Aşırı kalabalıklaşma, huzursuzluk artacak. Hadi bakım evi imzalayalım. Bakım evi. Yeter ki diye düşünüyorum. Motivasyonumuz arttı çok şükür. Sizi tekrardan şöyle gönderelim. Başka yerlerde açılmış. Bu taraflarda göndeririz, sıkıntı yok. Oradaki kayaların orada sağ mutfağında bir şeyler görüyoruz. Evet bak. Ne diyeyim? Daha şeyi inşa edemiyorum galiba. Valfi. Basınç valflerini. Sizin inşa edilmeniz lazım. Gençler. Verimli toplamayı araştırdık. Yükseltilmiş rıhtımlar. Yerel kaynaklardan yüksek sayıda temel materyal getiren gemiler burada verimli şekilde boşaltılır. Başlatalım. Sağ mutfağına bir yiyecek yok ama kısa süre önce kullanılmış olmalı. İçerideki iki geniş tencere hala biraz su var. Bölge 107. Bu bize anlatılan sonu kötü bitmiş 107 numaralı inşaat alanı olmalı. Orada eşya varsa getirelim. Enfekte olan ağır hasta muayenesi görecek. Huzursuzluk artacak. İnsanlar da çok da bir şey olmaz diye düşünüyorum. Hala basınç valfi için yapısal profili var mı? Yok. Bu arada buçuk evi artık bir şey çıkarmıyor. O yüzden buraya şey yapıp diğerlerine gidelim. Evet 107 numarayı bulduk. Afetzedeler var. Buhar jeneratörü, yapısal profil ve buhar çekirdekleri. Burada hala eşyalarını toplayan, taşınması için bir sürü cenaze hazırlayan insanlar var. Geç mühendis bize yaklaşıyor. Onları kampımıza götür. Kaynaklara insanları tahliye yönlendir. Genç mühendis bizi gördüğü için rahatlamış görünüyor. Geldiğinize sevindim. Bu baştaki kız. Yakında tahliye edileceğiz ama bu devirde ondan da emin olunamıyor diyor. Sonra bize olanları anlatıyor. Kısacası jeneratörlerin çekirdeği inşaatın son kısımlarında bir yangın çıktığı için patlamış. Effie trajediyi öngördüğünü ama bölgedeki en genç mühendis olduğu için kimsenin onu dinlemediğini söylüyor. O ve bazı arkadaşlar pes etmedikleri tecrübelerini bizim jeneratörümüzü bitirmeye katkıda bulunmak istediği sonra kampa gelin hemen. Hemen.
sıkıntı olacak gibi, hemen şey yapalım. İşçilerle ilgili revir kurabilirim. İşçi konsey diyor. Meclis meydanı işçilerin motivasyonu her gün küçük miktarda artacak. İşçiler meydanları yakında işçilerin grev riskini düşürür. Huzursuzluk küçük bir miktar azalacak. Bunu imzalayabilirim. İşçi meydanı meclisi. Ee, şimdi buraya kurayım bir tane. Güzel. Motivasyon da yükseldi. Huzursuzluk azaldı. Bir şeyler olacak gibi ama şu şeyi kurmam gerekiyor. Basınç valfini artık kurmam gerekiyor ve bitmiyor yani onun şeyde. Bu arada bıçak evi yapayım. İnsancıklar geldi. Ee, şu an basınç valfini kurabiliyor muyum? Evet. 30 tane insana ihtiyacım varmış. Buradan alıp buraya vereceğim. Sizi de buraya göndereyim hadi. Lastik izleri uzakta durmuş olan birkaç nakliyeciye kadar uzanıyor. Siz buraya gidin. Buradan buraya, buradan buraya gidersiniz işte. 15 tane mühendislerin yakışı efendim. Bazı mühendisler işçi meclisi hakkında endişelerini paylaşmak, sizden güvence almak istiyorlar. İşçileri motive etmek için yaptıklarınızı anlıyoruz ama onlar çok fazla güç vermek bizim otelimizi yok edecek ve sorumluluklar arasındaki çizgiyi bulanıklaştıracaktır. Fikirlerini uygulamadan önce jeneratör tasarım hakkında hiçbir fikrin olmadan dikkatli olun. Kimse vazgeçmeyin. Sakin olun. Hala yetkisizde. 15 tane daha işçi istesem güzel olacak gibi. Şimdi daha iyi jeneratör için süper şarj diyor. İnşaat bölgesinde kullanılan buhar enjektörleri süper şarj etmemizi ve jeneratör işi hızlanır sağlar. Her kullanım iş ilerlemesinin anında %10 ilerletir ve 5 buhar jeneratörüne mal olur. Şu an onu yapsam mı ki bilemedim. Hadi bunu araştırayım, sonra da şeyi araştırayım, dokümanı araştırırım. Mühendisler çalışabiliyormuş. Harika bir şey. Burada da çalışsanız keşke. Huzursuzluk azaldı. Çok güzel. Bir şey oldu. Yazık olmuş. Arkadaşlar ben sizin için elimden geleni yapıyorum. Artık yani bitmiyor sizin isteğiniz. Yine ne oldu? Sonuçlar hakkında uyarılmana rağmen bir dönem noktasında başaramadın. Kovuldun ve ekmeğiyle evine gönderildin. Yerine yeni biri geliyor. Umalım da endüstrinin liderlerinden biri geliyor olsun ve yönetici zaman tanın. Yok arkadaş, memnun edemiyorum. İşçileri memnun edemiyorum. Yöneticileri memnun edemiyorum. Yok. Ne haliniz varsa görün. Ne diyeyim? Sinir oldum. Gerçekten sinir oldum. 1,5 saatte oynamışım. O kadar uğraşmışım. Ben sizinle uğraşırım da. Dua edin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.